Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı boyuttaki boncuklarla çok güzel, şık bir el çantası ya da isterseniz kol çantası olarak kullanabileceğiniz şık bir inci çanta yapacağız. Yapımında kullanılan malzemeleri sayalım hemen. Gördüğünüz gibi 3 farklı boyutta incim var. 16 milimlik, 14 milimlik, 12 milimlik şeklinde. Bunları dilerseniz 18, 16, 14 şeklinde de yapabilirsiniz. Video sonrasında kullandığım boncuk adetini ve çantanın boyutlarıyla ilgili bilgiler veriyorum. Bu bilgiler ışığında sizler de boncuk boyutunuzu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Misine olarak esneme yapmayan 0.60 numara bir misine kullanacağız. Kesmek için makastan yardım alacağız. Yapımına geçmeden önce 7000 aboneyi geçtik arkadaşlar. Bana videomu beğenerek abone olarak destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Beğeni yapan, abone olan elleriniz dert görmesin. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa da aşağıdaki butondan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek verebilirsiniz. Herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve yine eğer isterseniz katıl butonundan da atölyeme destek verebilirsiniz. Çantamızın yapımına başlayabiliriz. Misinamın ortasına 4 adet 12 milimlik boncuklarımdan taktım ilk olarak. Misinamı çift taraflı kullanacağım. Bağlama yöntemiyle ilerleyeceğim ve 12 milimliklerle başlayacağım. En küçük boncuğumuzla başlıyoruz. Sizler dediğim gibi milimini değiştirirseniz bunu da söylemek isterim. En küçük milimliklerimizle işe başlayacağız. Şöyle bağlama yöntemi dediğimizde aynı taraftaki misineyi boncuğumun içerisinden geçiriyorum. 4. boncuğumdan. Ve bir baloncuk oluşturuyorum bakın. Yine bu baloncuktan karşı taraftaki misinayı içinden geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum. Burada oluşan düğümü de şurada misinamın bulunduğu boncuğun arasına çekiyorum. Elimin yardımıyla şöyle destekledim. Araya aldım. Çantamızın yapımı bu şekilde ilerleyecek düğümleme yöntemiyle. Bu benim çantamın birinci sırası. Şu an kurulum yapıyoruz. İkinci sırası için hemen boncuk takıyorum. Ve hazırım. Şöyle karşılıklı birer tane boncuk atıyorum misinalarıma. Üçüncü boncuğumu da sağ ya da sol misinanıza atabilirsiniz. Kurulumumuz bu şekilde ilerleyecek. 3 adet boncuk takılacak. Üçüncü boncuk sağ ya da sol misinaya takılabilir. Ve bağlama işlemimizi bu üçüncü boncuk üzerinden yapacağımız için hemen aynı taraftaki misinayı ters çeviriyorum ve içerisinden boncuğumun geçiriyorum. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Oluşturduğum baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı geçiriyorum. İçinden geçirdim ve şöyle karşılıklı çektiğimde bakın burada oluşan düğümü de yine misinamın bulunduğu orta boncuğun arasına çekeceğim. Çektim. Elimle de yardımcı oldum. Ve artık boncuğumun arasında. Dediğim gibi sıralarım bu şekilde ilerleyecek. Birkaç kez anlatacağım bu düğümleme yöntemini. Ve boncuklarımı aynı şekilde takıyorum. Yine 3. sıram için. 3. sıra için hazırım. Yine karşılıklı birer tane boncuk takıp 3. boncuğumu herhangi bir misineye takıyorum. Hangi tarafla daha rahat yapıyorsanız ben bu tarafla biraz daha rahat ilerliyorum. Çekimimi daha rahat yaptığım için sol tarafıma takıyorum. Sağ tarafa da takabilirim. Hiç problem olmaz. Bu 3. boncuk üzerinden bağlama yapacağımız için şöyle misinamı ters çevirip geri geçiriyorum içinden. Baloncuğumu oluşturuyorum. Oluşan baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum. Oluşan düğümü boncuğumun arasına çekiyorum. Çektim ve sıramı tamamladım. 1, 2, 3 sıra yaptım. Bu şekilde toplamda 6 sıra yapacağım. Bir 3 sıra daha yapacağım. Bu 3 sırayı da biraz hızlandırılmış olarak yapayım. Toplamda 6 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaptığımız sırayı kenardan boncuklardan sayarak tespit edebiliriz. Bir sıra daha yapıyorum. 7. sırayı yapıyorum şu an. Baloncuğumu oluşturuyorum. Diğer misineyi içerisinden geçiriyorum baloncuğumun ve çekiyorum. Araya da düğümü
saklıyorum. 7 tane sıra yaptım. 8. sıra için tekrardan boncuk takıyorum. Burada artık dönme zamanı. Bu bizim çantamızın enini verecek bize. Çantamızın eni için sırayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben 8 sıralık bir çanta yapacağım. Çünkü bana gönderilen modelde 8 sıralık bir model. Burada son sıramı dönerken yapacağım. 8. sıramı. Bunun için de sağ ya da sol misinanın herhangi birine 3 adet boncuk takıyorum. Yani boncuklarımın hepsini bir tane misinaya takıyorum dönerken ve son sıramı yaparken. Demek istediğim, burada atıyorum 10 sıra yapacaksanız 9 sıra yapıyorsunuz. 10. da dönüyorsunuz. 15 sıra yapacaksanız 14 sıra yapıyorsunuz. 15. de dönüyorsunuz. Demek istediğim bu. İstediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Şimdi yine şu 3. boncuğumdan girişimi yapacağım ve yönümü artık çevirip çantamın boyuna ilerleyeceğim. Baloncuğumu oluşturdum. Karşı taraftaki misinayı baloncuktan geçiriyorum. Bakın şöyle çekip düğümümü sakladım ve artık yönümü değiştirdim. Dediğim gibi son sıramı dönerken yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıralık eni olan bir çanta yapacağız. Şöyle çevirelim çünkü çantamızın artık boyuna doğru ilerleyeceğiz. Boy kısmını yapacağız. Burada yeni bir sıra başlangıcı yapacağım. Ve yeni bir sıra başlangıcı yaparken de dışarıda kalan misinama yine 3 adet boncuk takıyorum. Bütün boncuklarım aynı tarafta gördüğünüz gibi. Şimdi 3. boncuktan tekrar bağlama işlemimizi yapalım. Baloncuğumuzu oluşturduk. Diğer misinamı baloncuktan geçirip çekiyorum. Düğümümü saklıyorum. Bakın yönümü çevirdim çünkü burada sıramı ilerleteceğim. 2. sıradayım. Yine ikisi de aynı milimlik boncuklarla gidiyorum. Milim değiştirirsem sizlere söyleyeceğim. Altta kalan misinamı bir boncuk ileri alarak İşlemimi devam ettiriyorum. Bakın şu an 2 adet boncuktayım. Bu misinayı yürüteceğim. Diğer misinayı boncuk takmak için kullanacağım. 2 tane boncuk takıp geliyorum hemen. Yukarıda kalan misinama 2 adet boncuğumu taktım. Bu aralar bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şöyle baloncuğumu oluşturdum. Bu oluşan baloncuktan diğer misinayı içinden geçirerek düğüm oluşturuyorum ve düğümümü de boncuğumun arasına çekiyorum. Böylelikle daha kalıp gibi bir çanta elde edeceğiz bu yöntemle. Yine aşağıda kalan misinamı bir boncuk ileri alıyorum. Bakın sıralarımız bu şekilde ilerleyecek. Yukarıda kalan misinama boncuk takıyorum. 2 adet boncuğumu taktım. İkincisinden bağlama yapalım. Bakın baloncuğumu oluşturdum. Bunu tekrar etmeyeceğim arkadaşlar. Video uzamasın. Düğümleme yöntemini anladığınızı düşünüyorum. Diğer misinayı baloncuktan geçirip karşılıklı çekiyorum. Oluşan düğümü de boncuğumun arasına çekiyorum. Şöyle elimin yardımıyla çektim. Misinamı ileri alıyorum. Burada biraz şuraya kadar yapalım. Hızlandırılmış yapayım ben de. Son boncuğu yine tekrar beraber yaparız. Hem bir kapanış yaparız. Yeni bir başlangıç yaparız. Şuraya kadar hemen hızlandırıp yapalım. Ve artık son boncuğuma geçiş yapacağım burada. Şöyle son boncuğuma geçişimi yaptım. Burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şu dörtlüyü gördüğünüzde artık sıra kapanışı yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Son boncuğuma geçişimi yaptım. Burada boncuklarımı yürüttüğüm misinama takıyorum. Kapanış yaparken ne yapıyoruz? Boncuklarımızı yürüttüğümüz misinamıza takıyoruz. Neden? Çünkü yönümüzü yukarıya almamız gerekiyor. 2 adet boncuk taktım bu arada. Şöyle yine düğümleme yöntemiyle yönümü çevireceğim. Sıramı kapatıyorum. Yönümü çeviriyorum. İkinci sıramda tamam. Sırayı nasıl kapatıyoruz? Yeni sıra başlangıcı nasıl yapıyoruz? Sıranın içerisinde nasıl ilerliyoruz? Bunlara dikkat ederseniz çantanızı çok rahat yaparsınız. Yeni sıra başlangıcımızı yapalım hemen. Yeni sıra başlangıçlarında dışarıda kalan misinama 3 adet boncuk takıyorum. Yani bütün boncuklarım aynı tarafta ve dışarıda kalan misinamda. Bir de burada arkadaşlar artık 14 milimliğime de geçiş yaptım. 1-2 sıra 12 milimlikten yaptık. 2 sırada 14 milimliğimizden yapacağız.
Şöyle son boncuktan giriyorum. Düğümleme yöntemiyle buraya yeni sıra başlangıcımı yapıyorum. 14 milimliklerime de geçiş yapmış oluyorum. Hem yeni sıraya başladım hem boncuk boyutumu değiştirdim. Dikkat ederseniz bir ön sıraya geçiş yapıyorum. Alttaki misinamı yürütüyorum. Bir boncuk ilerledim. Yine 2 adet boncuktayım gördüğünüz gibi. Yukarıda kalan misinama boncuk takıyorum. 2 adet. Sıra içerisinde ilerlemelerimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir tane yürütüyoruz, 2 adet boncuk takıyoruz. Şimdi benim yukarıdaki misinam az kaldığı için burada size misina bağlamayı ve tekrardan misina takmayı göstereceğim. Eğer misinam bitmeseydi, az kalmasaydı ne yapacaktım? Önce onu söyleyeyim, göstereyim size. Son ikinci boncuktan girecektim. Şu şekilde düğümü ikinci boncuğa alıp bu şekilde devam edecektim. Bu olmam gereken pozisyonu unutmuyorum. Çünkü misinamı bağladıktan sonra aynen bu şekilde takacağım. Şimdi çıkaralım. Burada direkt öncelikle bir bağlayalım misinamızı. Bağlama işleminden sonra şöyle misinalarımı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Burada boncuklardan geçirdiğinizde şu arada misina gözükmesin. O şekilde boncuklardan geçirin arkadaşlar. Şöyle birkaç boncuktan geçirdikten sonra 2 misinamı da kestim. Biraz önceki gösterdiğim pozisyonda, yani şuradaki boncuğa tekrardan hemen misina takalım. Misina takma işlemimiz de çok kolay. Bulunduğum pozisyonu dediğim gibi unutmadım. Bu boncukta olacaktım. Şöyle misinalarım da karşılıklı olacaktı. Aynen bu şekilde misinamı taktım. Şöyle ikisinin ucunu da eşitledim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Burada misinamı bir boncuk ileri alıyorum, alttaki misinamı. Normal işlemlerime devam ediyorum yani. Yukarıda kalan misinama 2 adet boncuk takıyorum. Gördüğünüz gibi 14 milimliklerle devam ediyoruz. Şimdilik 12'lerle işimiz bitti. Şimdilik ama onlar da yine lazım olduğu yerler olacak. Şöyle ikinci boncuktan girdim. Düğümleme yöntemiyle boncuklarımı buraya sabitliyorum. Bir ön boncuğa geçiş yapıyorum. 2 adet boncuğumu taktıktan sonra ikincisinden bağlama yapıyorum. Ve misinamı bir boncuk ileri alıyorum. Burada yine şu boncuğa kadar hızlandırılmış geleyim. Şurada tekrardan bitiş ve dönüş göstereyim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi son boncuğa geçişimizi yapıyoruz. Yine şurada dörtlümü gördüm ve sırayı bitirmem gerektiğini anladım. Son boncuğa geçtim. Burada yürüttüğüm misinama 2 adet boncuk takarak sıramı kapatacağım. Gördüğünüz gibi yürüttüğüm misinama taktım. İkinci boncuktan bağlamamı yapıp hem sıramı kapatıyorum hem de yönümü çeviriyorum. Bakın hem kapanış hem yön çevirme oldu. Şimdi hiçbir yere misinama almıyorum. Dışarıda kalan misinama 3 adet boncuk takıp yeni sıra başlangıcı yapıyorum. Boncuklarım hazır. 14 milimliklerle ilerliyorum. Yine dediğim gibi yeni sıra başlangıcı yapacağım. Yönümü de çevirmiş olacağım. Bu bitişler ve başlangıçların anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle 3. boncuktan bağlamamızı yapalım. İlerlememiz nasıl oluyor peki? Bir boncuk şu aşağıdaki misinamızı ileri alıyoruz. Ve yukarıdaki misinaya 2 adet boncuk takıyoruz. İlerlememiz de bu şekilde oluyor.
Yine bir boncuk ileri alıyorum misinama. Şimdi burada şöyle yapalım arkadaşlar. İlerlememiz bu şekilde oluyor zaten. Yine şu boncuğa kadar gelelim. Burada tekrardan kapanış ve yeni sıra başlangıcı göstereyim. Ben de burayı şuraya kadar biraz kamera arkası yapıp hemen geliyorum. Sıramı ilerlettim. Şurada gördüğünüz gibi dörtlüyü gördüm. Sıramın bitmesi gerektiğini anladım. Son boncuğuma misinamı yürütüyorum. Ve yürüttüğüm misinaya boncuk takıyorum. Sıramı kapatıyorum. 2 adet boncuğumu taktım. Burada artık ikinci boncuktan bağlayıp kapanışımı yapıyorum. Yönümü çeviriyorum. Yeni sıra başlangıcı yapacağım. Yeni sıra başlangıcı yaparken dışarıda kalan misinama 3 adet boncuk takarak yeni sıramı başlatıyorum. Yeni sıramda 3 adet boncuğumu taktım ve artık 16 milimliklerime geçmiş oldum. Yine boncuk boyutu değiştirdim yani arkadaşlar. Üçüncüden bağlamamı yapıyorum. Yeni sırama başka bir boyuttaki boncuğumla başlamış oluyorum. Ve sıramı devam ettireceğim. Bir boncuk ileri alıyorum misinamı. Yukarıdaki misinama 2 adet boncuk taktım. Normal sıramı devam ettiriyorum. Sadece boncuk boyutum değişti arkadaşlar. Ne kapanışım değişti, ne yeni sıra başlangıç tekniğim değişti, ne de sıra içerisinde ilerleme tekniğim değişti. Hepsi aynı. Sadece boncuk boyutum farklı oluyor. Yine bir boncuk ileri alıyorum. Yukarıdaki misinaya 2 adet boncuk takıyorum ve ikinci boncuktan bağlamamı yapıyorum. Burada yine sıramızı şuraya kadar ilerletelim. Burada tekrardan kapanış ve başlangıç yapalım arkadaşlar. Geri kalanında size neler yapmanız gerektiğini anlatıp biraz kamera arkası yapacağım. Şuraya kadar gelelim hemen. Bakın söylediğim yere kadar geldim. Son boncuktayım. Şöyle misinamı bir boncuk ileri alıyorum. Şöyle de diyebiliriz. Dörtlüyü gördüm ve sıramı bitirmem gerektiğini anladım. Yürüttüğüm misinama 2 adet boncuk takıyorum. Boncuklarımı taktım. İkinci boncuktan bağlamamı yapıyorum. Hem sıramı tamamlıyorum, hem yönümü çeviriyorum ve yeni bir sıra başlangıcı yapıyorum hemen. Sıra başlangıcı yaparken ne yapıyorduk? 3 adet boncuğu dışarıda kalan misinamıza takarak sıramızı başlatıyoruz. Bu şekilde yeni sıra başlangıcı yapmış olduk. Misinamı bir boncuk ileri alıyorum. Yukarıda kalan misinama 2 adet boncuk takarak sıramı ilerletiyorum. Sıra içerisinde ilerlememiz bu şekilde oluyor biliyorsunuz. 2 boncuğum hazır. İkinci boncuktan bağlıyorum. Misinama bir boncuk ileri alıyorum. Yukarıdaki misinama boncuk takıyorum. 2 adet. Misinama bir boncuk ileri alıyorum. İlerlememiz bu şekilde yani arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bu 16 milimliklerden bir sıra yaptık. İkinci sıraya başlangıç yaptık biliyorsunuz. Bu 16 milimliklerden toplamda 5 sıra olacak. Yani bir sıra yaptığımızı varsayarsak 4 sıra daha yapalım. İkinci sıranın başlangıcındayız biliyorsunuz. Şöyle kenar boncuklarını sayarak bunu tespit edebilirsiniz. Bakın 1, 2 tane 12 milimliklerden yaptık. 1, 2 tane 14 milimliklerden yaptık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 olacak şekilde 5 sırada 16 milimliklerden yapalım. Gelelim. 16 milimliklerle olan sıramı artık bitiriyorum. Şu dörtlüyü gördüm ve sıramı kapatmam gerektiğini anladım. Misinamı bir boncuk ileriye aldım. Yürüttüğüm misinama 2 adet boncuk taktım ve burayı kapatıyorum. Yönümü de çevirmiş olacağım böylelikle. Ve sıramı kapattım. Şöyle sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 adet 16 milimliklerle sıra yaptım. Şimdi tekrardan yeni sıra başlangıcı yapıyorum. Yeni sıramı başlangıç yaparken 14 milimliğime tekrar geri düştüm. Şöyle biraz yaklaştıracağım arkadaşlar. Şu pozisyonumuzu görelim diye uzaktan aldım. Şöyle biraz yaklaştırıyorum. Bakın 14 milimliğime geri döndüm. Sebebi şu. Burada yaptığım sıraları tekrar diğer tarafta da yapacağım. Yani 2 sıra 14 milimliklerle ilerleyeceğim. 2 sırada 12 milimliklerle çantamı bitireceğim. Şimdi 14 milimliklerle sıramızın başlangıcını yapalım. Sıra başlangıcı yaparken dışarıda kalan misinamıza 3 adet boncuk takıp
Üçüncüsünden bağlama işlemi yaparak yönümüzü çeviriyorduk. Bir boncuk ileri alıyorum misinamı. Yukarıda kalan misinaya 2 adet boncuk takıyorum. İkincisinden bağlamamızı yapalım. Sıramızı bu şekilde ilerleteceğiz. Yani burayı şunun için göstermek istedim. 14 milimlik boncuğumuza geri düşüş yaptık. Şöyle yapalım. Birinci sıramıza da başlamış olduk böylelikle. Bu 14 milimliklerden 2 sıra yapalım. Yine şuradaki gibi 2 sıra yapalım. Gelelim. Dörtlüyü gördüm. Sıramı kapatmam gerektiğini anladım. Bir boncuk ileriye aldım misinamı ve yürüttüğüm misinama 2 adet boncuk takıp sıramı kapatıyorum. ...14 milimlikten de 1-2 sıra yapmış oldum. Çantanız şöyle eğilip bükülürse sorun etmeyin. Zaten birazdan katlayacağız çantamızı. Yeni sıra başlangıcımızı yapalım hemen. 2 sıra 14 milimlik sonrasında 12 milimlik boncuklarımdan takıp sıra başlangıcımı yapıyorum. Burada 2 sırada 12 milimliklerimle ilerleyeceğim. Yine sıra ilerlemem aynı. Bir boncuk ileri alıyorum misinamı. Yukarıda kalan misinama 2 adet boncuk takarak sıramı ilerletiyorum. Başlangıçlarda sadece 3 boncuk takıyoruz. Bu şekilde boncuğumun derecesini yine düşürmüş oldum. Yine 2 sırada 12 milimliklerle yapalım. Gelelim. Dörtlüyü gördüm. Sıramı kapatmam gerektiğini anladım. Son boncuğuma geçiş yapıyorum. 2 adet boncuğumu taktıktan sonra direkt bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bakın 1, 2. 2 sırada 12 milimliklerle yaptık. Bağladıktan sonra misinalarımızı ne yapıyoruz? Diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyoruz. Ya da uçlarını yakabilirsiniz, eritebilirsiniz. Diğerini de aynı şekilde birkaç boncuk geçirip kesip geliyorum hemen. Çantamı şöyle uzaktan göstereyim size. Şöyle farklı boncuklar kullandığımız için kabarmalar oluyor. Şimdi bu çantayı şöyle ikiye katlayalım. Bakın alt tabanını da bu şekilde önceden yapmış olduk. Çantamızın boyutları bu. Kenarlardan birleştireceğiz ve kulp yapacağız. Bana gönderilen modelde 2 tane ayrı kulp vardı. O yüzden bir tarafına yapacağız. Diğer tarafını siz yapacaksınız. Çünkü aynı işlemler. Yine bir tarafının kenar birleştirmesini yapacağız. İkinci tarafı da sizler diğer tarafa bakarak yapabileceksiniz. İsterseniz hemen kenar birleştirmemizden başlayalım. Devam edelim. Kenar birleştirme işlemimiz çok kolay arkadaşlar. Şöyle anlatacağım size. Bakın kenar kısmını şöyle ele aldık. Şu ortadaki taban boncuğumdan misinamı takıyorum. Yine karşılıklı bağlama yöntemiyle ilerleyeceğiz. Bir tane yan tarafa geçiyorum. Kenar taraftan misinamı geçirdim. Bir tane de diğer kenardan misina geçireceğim. 3 boncuğun üçünü de aldım. Araya bir tane boncuk takıyorum ve birleştirmemi yapıyorum. 16 milimliklerde olduğum için 16 milimlik bir boncuk takıyorum. Bakın bir tane boncuğumu taktım. Şöyle karşılıklı çektiğimde bu araya takmış oluyorum. Şurası taban sıram, burası kenar, yukarı doğru ilerleyeceğiz. Bir tane 16 milimlik araya boncuk taktım. Yani kenar birleştirmem bu şekilde olacak. Birer boncuk misinalarımı öne alıyorum. Araya bir tane boncuk takıyorum. Yine birer boncuk öne alalım misinalarımızı. Sağ misinayı sağ taraftan, sol misinayı sol taraftan. Artık ön boncuklardayım. Dikkat ederseniz. Buraya tekrardan 16 milimliklerde olduğum için 16 milimlik boncuk takacağım. Bakın araya boncuğumu taktım. Düğümleme yöntemiyle birleştirmemi yapıyorum. Şimdi 14 milimliklere geçiş yapıyorum. Birer boncuk yine sağdan ve soldan ileri alıyorum misinalarımı. Bakın 14 milimliklerdeyiz. 14 milimlikte olduğum için de araya yine aynı boyuttaki boncuktan takıyorum. Yani 14 milimlik boncuktan boncuğumu taktım. Hangi boyuttaysanız o boyutta boncukla birleştireceksiniz arkadaşlar. 14 milimlik takıp birleştirdim. Tekrar 14 milimliklerime geçiş yapıyorum.
Geçişimi yaptım. Yine araya bir adet boncuk takıyorum. Hangi milim, hangi bilimdeysem o milim. 14 milimlik takıyorum. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Son 2 boncuğumuz kaldı. 12 milimlikler. 12 milimliklere geçişimizi yapalım. Bir sağdan, bir de soldan. Ve araya bir tane boncuk takıyorum 12 milimliklerden. Son boncuklara geçiş yapıyorum. Artık kenarım bitmek üzere. Diğer kenarı da bu kenar birleştirmesine bakarak yapabilirsiniz. Son boncuklara geçiş yaptım. Son bir tane boncuk takıyorum. Burayı düğümleme yöntemi yapmayacağım arkadaşlar. Bir tane boncuğumu taktım. Burayı direkt bağlıyorum. Bakın kenar birleştirmemizde bu şekilde bir tane kenarı birleştirmiş olduk. Ben şimdi misinamı burada birkaç boncuk gezdirdikten sonra keseceğim. Bu çantamız boncuk boyutlarından dolayı şöyle yukarı doğru daralan bir çanta. Biz de kenar yapımında bunu bozmuyoruz. Hangi boncuğun karşısındaysak o boncuktan takıp düzeni sağlıyoruz. Şimdi şurayı koparalım. Şuranın da şöyle başlangıcını sizlere göstereyim. Geri kalanını kamera arkası yapacağım. Bir de kurpumuz kaldı zaten. Başka bir şey kalmadı. Hemen misinaları koparıp geliyorum. Diğer taraf için hemen başlangıcımızı yapalım. Şöyle kenarı ele aldığımızda taban sırasından tabanın son boncuğundan, bakın bu tabanın son boncuğu. Buradan misinamı geçiriyorum. Ortadaki boncuk da diyebiliriz. Daha sonra kenarlardan birer tane boncuk alıyorum. Bir tane sol taraftan aldım. Bir tane de sağ taraftaki boncuğumu alıyorum. Ve araya bir tane boncuk takarak birleştirme işlemine başlıyoruz. Düğümleme yöntemiyle yapıyorum yine. Bakın birleştirmemiz bu şekilde. Yukarı doğru devam edeceğiz. Ve hangi boncuktaysak eğer onun boyutundaki boncuğu takıyoruz arkadaşlar. Karıştırırsanız eğer diğer taraftaki kenar yapımından bu kenarı da yapabilirsiniz. Bu kenarımızı da yapalım. Daha sonrasında kulp yapımımıza geçelim. Çantamı iki kenardan da birleştirdim. Şöyle içini dışını göstereyim size. Çok şık bir çanta. Şimdi kulpunu yapacağız. Ben bir tanesini yaptım. Bir tanesini de sizlerle birlikte yapacağım. Dediğim gibi bana gönderilen modelde 2 tane kulp vardı. Sadece tek kulp yapmak isterseniz de arkadaşlar şurada orta boncuklardan kenarın son boncuğu da diyebiliriz. Bu orta boncuklardan şu şekilde tek bir kulp da yapabilirsiniz. Hatta buralardan yine gösterdiğim boncuklardan uzun bir kulp yapıp omuzdan da takabilirsiniz çantanızı. Çantanızın içerisine astar yapabilirsiniz. Benim dikiş makinem olmadığı için astar yapımını çekip gösteremiyorum. Temin edebilirsem bir gün göstermeyi de istiyorum. Şöyle kenar boncuklarınızı kullanarak astarınızı yapıyorsunuz, monte ediyorsunuz. Fermuarınızı da çekiyorsunuz. Bu şekilde çantanızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi biz kurpumuzu tamamlayalım. Daha sonra kapanış yapalım. Kurplarımızı da ne yapacağız? Şu orta boncuğun yanındaki boncukları kullanıyorum. Bakın şuraya yaptım ilk kurpumu. İkinciyi de buralara yapacağım. Şurada yan boncuktan hemen girişimi yapıyorum mesela. Bakın orta boncuğun hemen yanı, kenardan ilk boncuk diyebiliriz buna. Girişimi yaptım. Misinamın uçlarını eşitledim ve ikisine birden boncuk takıyorum. 12 milimlik boncuklarımdan takacağım. Şurada göstereyim. Bakın ikisine birden takıyorum arkadaşlar. Biraz yaklaştırıp gösterebilirim hatta. İki ucu birleştirdim. İkisine birden boncuklar takıyorum. Bu şekilde toplamda 25 adet boncuk takıp gelelim. Toplamda 25 adet boncuk taktık. 12 milimlik boncuklarımızdan. Şu son sırada kullandığımız boncuklarımızdan. Bunları 30'da takabilirsiniz. 15'te takabilirsiniz. Bunun boyutunu kendiniz şöyle bir göz kararı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim taktığım sayı kadar takmak zorunda değilsiniz. Misinamı yine ikiye açtım. Bunu sondaki boncuğa takacağım. Buradaki boncukla başlamıştım. Buradaki boncukla bitiriyorum. Şöyle kenardaki ilk ve son boncukları kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu isterseniz şöyle bir taraftan geçirip burada bağlayabilirsiniz. İsterseniz aşağıya indirip aşağıda bağlayabilirsiniz. İkisi de olur arkadaşlar. Sorun olmayacaktır. Şöyle ben biraz aşağıda bağlamak istiyorum mesela. Karşılıklı geçiriyorum misinalarımı.
Sağ taraftakini sola, sol taraftakini de sağ tarafa verdim. Şöyle misinalarımı aşağıda bağlayacağım. 2 boncuk da buradan aşağıya indim. Bir tane de buradan aşağıya iniyorum. Misinalarımı aynı yere topladım. Dediğim gibi ister burada bağlayın, ister burada bağlayın. Şöyle biraz sıkıştırarak bağlayacağım ki kulplarım şöyle güzel dursun. Birkaç kez bağladıktan sonra misinalarımı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Artık çantam hazır. Çok güzel, çok şık bir el çantası ya da kol çantası olarak kullanabilirsiniz. Gelin çantanız yapabilirsiniz. Yapıp satıp para kazanabilirsiniz. Ya da davetlerde, mezuniyetlerde kullanabilirsiniz. Şimdi çantamızın boyutlarına bir bakalım. Boy olarak 13 santim boyu var. En olarak 17 santimde eni var. Kullandığımız boncuk sayısını da hemen verelim. 16 milimliklerden 89 adet boncuk kullandık. 14 milimlik boncuklarımızdan 72 adet kullandık. 12 milimlik boncuklarımızdan da 130 adet boncuk kullandık. Kulp kısmını da 12 milimliklerle yaptık biliyorsunuz. O yüzden biraz daha fazla gitti. Toplamda 291 adet boncuk kullanmış olduk. Çantanızın boyutunu değiştirirseniz bu sayı değişir arkadaşlar. Bir de elinizde siz ne olur ne olmaz diye biraz daha fazlasını bulundurun ve verdiğim boyutları referans alarak boncuk boyutunuzu da kendiniz belirleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. İsteyen takipçime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok şık, çok güzel, çok zarif bir çanta. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve eğer dilerseniz de katıl butonundan atölyeme destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.